Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Valla çok güzeldi sözleriniz. Çok pozitif ve iç açıcıydı. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi geldi. İyi Vallahi geldi, iyi seni geldi. mutlu. Ama bence sen böyle sözleri çok duyuyorsundur diye düşünüyorum. Yani aslında insanlar öyle sanabiliyor. Özellikle bu sanat dünyasında hani siz de dair böyle hep biz duyuyoruz bunları diyorlardı ama aslında en çok bence böyle en hassas insanlar sanatçı oluyor bence bazen ve çok dış algısı çok duyuyor bu insanlar olduğu için aslında daha çok çekiniyor bence insanlar bir şey demekten hani zaten duyuyorlar diyor. O yüzden böyle daha kişisel bir yerden duymak çok iyi geldi gerçekten. Doğru söylüyorsun, biliyor musun? Bunu hiç düşünmedim. Yani kendi şahsi hayatımda şey yaparım. Hayran olduğum birini gördüğümde Evet. hemen giderim, söylerim. Kesinlikle. Hiç orada kim olduğum, ne olduğum, Tabii. orada ne sıfatla bulunduğum çok önemli değildir. Gerçekten bir hayran duygusuyla Evet, gidip evet. söylemeyi seviyorum. Programda da bu şansa sahibim. Çünkü sana bunu söyleme şansını edinmiş oluyorum bambaşka sohbetler sayesinde. Seni ilk dinlediğim gün itibarıyla Allah'ım dedim, bu ses ne? Hep söylesin, hep dinleyelim. Umarım uzun seneler boyunca böyle gideriz. Çok teşekkür Bence ederim. kesinlikle öyle gidecek. Peki sendeki karşılığı ne bunun? Ben hep şarkı söyleyeyim, beni hep dinlesinler diyor musun? Yani gerçekten biraz öyle diyorum. Hani ben de çok besleniyorum insanların tepkilerinden, insanların mutluluğundan. Hani ya birileri beni dinlemese ben yine de çok sevdiğim için söylerim. Ama hani dinlemeleri bir artı oluyor benim için. Hani söylerken daha da keyif alıyorum. Çünkü birilerini mutlu ediyorum. O yüzden kesinlikle ne kadar dinlerlerse o kadar da söylerim diyebilirim. Şimdi genceciksin, ışıl ışılsın ve kıpır kıpırsın aslında. Şarkılarını söylerken ki performansların geliyor şimdi gözümün önünde biz böyle karşılıklı otururken. O kadar derin bir yerlere gidiyorsun ki sen değilsin. Evet. Şarkı söylerken sen değilsin. Ya evet, insan böyle biraz gerçek hayatta kesinlikle böyle bunu da çok arkadaşlarım der işte bir iki hatta böyle oyuncu kursuna gittiğimde hep böyle ses tonun çok böyle biraz daha monoton, daha böyle şeysin falan ama sahne bambaşka. Sahnede galiba gerçekten başka biri oluyorum diyemem ama o benim hani oyun alanım, o en böyle güvende hissettiğim, en ben olduğum yer olduğu için ister istemez insan açılıyor. O yazdığı şarkıları canlandırmak için hani günün sonunda onlar bazen bir şey yaşanıp yazıldığı için hani o hissi yaşarsın belki ilk yazıp söylediğinde ama bir yerden sonra ister istemez o böyle bir ya biraz bir oyunculuk performansı gibi de geliyor ama aynı zamanda her seferinde yaptıkça daha da böyle nasıl diyeyim daha da böyle pekiştiriyorsun o performansı ama yine de içten geliyor böyle şey gibi de değil hani şimdi buraya oynayacağım gerçek değil. O yüzden herhalde onun enerjisi, adrenalin, seyirciyi görmek, insanlara bir şey hissettirebilmek, o tepkilerini görmek beni de çok iyi hissettiriyor ve böyle biliyorum müziği çok sevdiğim için hani o zaten sahnede o müziği duyduğum an bir kendimi kaptırıyorum galiba içine. Aslında anlattığın şey bende tiyatroculuğu, tiyatro oyunculuğunu çağrıştırdı. Evet. Sonuçta bir tane tekst üzerinden oyunu oynuyorsun ve Evet. belki haftada 3 gün aynı oyunu oynuyorsun. Kesinlikle. Aynı karakterin aynı kelimelerini canlandırıyorsun. Fakat hiçbir zaman bir oyun diğerinin aynısı olmuyor. Çünkü o günün ruh hali bambaşka. Hani belki ilk o oyunu oynadığınızda gerçekten işte atıyorum bir ayrılığın içinden geçiyorsunuzdur. İkincisinde belki bir arkadaş kavgası, üçüncü aile derken hepsi böyle o duyguyu bir türlü kendi duygundan o şarkıya istediğin halde aktarınca o farklı bir şey sunuyor bence ve seyirciye geçiyor o. Doğru. O zaman şöyle bir şey oluyor, yani bazen bir şarkı söylediğinde isyan ediyorsun, bazen şükrediyorsun. Bazen sadece eğlenmek için söylüyorsun ve aslında hiçbir performans birbirinin aynısı değil. Kesinlikle. O yüzden bence canlı müzik işte tiyatro canlı şeyler hani ne kadar bu yapay zeka olsa da bu canlı şeyler hiçbir zaman bence bitmeyecek ve bitmemeli. Çünkü bunun aynısını yapmak çok zor. Selin'cim, çok güzel havadislerle geldin elbette. Önce onlara geçmek istiyorum. Sonra hikayenin en başına döneceğim. Bir kere gerçekten söylediğim gibi görünüyorsun bana. Kabuğunda dışarıdan gelen etkileri, tepkileri tamamen üreterek harmanlayıp onu bir inci tanesine dönüştürüp geriye sunan. Hani sen bana böyle bir şey eleştiriyorsun, sen oradan bir şey söylüyorsun, aldım, kabul ettim ama bak bende de şahane bir birikim var. Bak şimdi bu da ne güzel bir şarkı oldu. Bak ben bunu şimdi söyleyeceğim ve başka bir ilişki kuracağız deyip onu böyle bir sanat eseriyle hediye ettiğin
bir döngü yarattın gibi geliyor. Yaşına rağmen çok güzel bir iletişim biçimi. Bunu kimden öğrendin? Valla kimden ziyade bence birçok şey var bunun içinde. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten çok güzel bir aile içinde büyüdüm. İşte annemden, babamdan, dedemden. Hepsi beni çok besledi çocukluğumdan beri. İşte yazın o zaman İngiltere'de yaşardık. İşte yazları Urla'ya hep giderdik. Dedemler İzmir'de. Hep böyle dedem yani küçüklüğümden beri hatırladığım kadarıyla hep oyun oynar. Bir de İngilizcesi yoktur dedim o kadar. Çok böyle İngilizce şarkılar söylüyordu. Böyle değişik tiyatro oyunlar yapıyordu. Biz onunla şey oynuyorduk. O zaman işte X Factor, işte şu an O Ses Türkiye gibi şeyler vardı. Ben böyle 3 karakteri oynuyordum. Dedemi jüri yapıyordum. İşte Selin var, Polly var, işte bilmem ne var deyip ama Selin kazanacak deyip dedeme böyle performanslar yapıp dedem beni hani gerçekten böyle alkışlarla, kameralarla, videolarla büyüdüm dedeme. O yüzden o konuda o kadar minnettarım ki sağ olsun, o küçüklüğümü gerçekten çok besledi. Tabii üstüne evde babamın da benim o küçüklüğümden beri işte müziğin içinde büyütmesi, oraya doğru beni tatlı bir şekilde itmesi, desteklemesi, o hayallerimin gerçekleşmesi için elimi tutması bir yere kadar çok çok yolumu açtı. Babam müzisyen değil aslında. Benim babam küçükken müzik yapmak istedi. Onun ailesi çok desteklemedi. O yüzden o daha farklı bir alana girdi. Ama işte beni görünce, benim kulağımın müziğe böyle yakın olduğunu hissedince o da ona tabii alıp o dediğin gibi o şeyler yapmaya başladı. Böyle beslemeye başladı, motive etmeye başladı. Ondan da aldığım bilgilerle o işte YouTube'a koyduğumuz videolar derken böyle işte yoldaki yoldaş arkadaşlarım, işte mentor gördüğüm bazı başka sanatçılar, okuduğum şeyler, sohbetler derken gerçekten böyle birçok insandan bir şey kapıp tabii ki de aile birinci sırada kendime olduğum yere getirdim. Hala da bir yerlere gitmeye çalışıyorum ama şu ana kadar böyle gitti hep. Çok da şanslı hissediyorum o konuda. Dedeciğin hayatta mı? Dedeciğim hayatta, evet. Neler düşünüyor şimdi? Vallahi inanana Buradan bu ellerini öpelim, sevgiler Dede. yollayalım dedeye. İsmi ne? Onur. Onur dedeciğimiz. Onur. Urla'da mı hala? Şu an evet öyle İzmir'deler. Yaz Onur'la, kışın normal Çok Göztepe. sevgilerimizi yollayalım. Ne kadar önemli. İşte bazen de oturduğumuz yerde aslında bir sanatçının yetişmesine arkadaşlık ediyoruz ve aslında destek oluyoruz. Dedelik yapmış ama ne kadar derin bir dedelik bu. Evet. Ne kadar görmek, duymak, senin istediğin oyunu oynamak. Yani Evet, evet. dede Zor, olarak gıcık evet, da olabilirsin diyebilir. yani. Ay senle mi uğraşacağım Allah aşkına git. Evet, sabah arkadaşlarınla 8'de oyna." uyandırırdım. Hadi gel oynayalım falan diye. Çok Çekilmezdi valla. Anneannem yarı uykuluyken dedem çadır kurup yatağın altında oynardık valla. Böyle yaşım bir tık ilerledikçe daha böyle o anılar geri geliyor dedemle olan. Hani tabii ki de işte annemle babamla olan çok güzel anılarım var. Onların da çok büyük fena katkısı var ama böyle eskiden böyle o kadar şey olmuş, sonra büyüdükçe dedim dedim dedeciğim küçüklüğümde o yaz günleri geçirdiğim zamanlarda çok yani hala da çok konserlerime çok tabii gelemiyor. İzmir'e gidince gelmeye çalışıyor. Ama gerçekten ona şey diyorum, bir de gazeteci gibisin diyorum. Mesela ona bir bilgi veriyorum, işte Amerika'ya gittim bir şeyle, bir şirketle bir şey. Hemen Facebook'una yazar, işte benim torunum bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle. Dede diyorum, ben bunu daha hiç kimseye açıklamadım. Niye? Aşkım heyecanlı. Dedem önden böyle haberi salıyor. Dedi ben salayım önden. Demek ki dedeyi takip edecek basın. Vallahi dedem basın gibi çalışıyor içten böyle. Gurur duyuyor O seninle. nesline satıyor benim müziklerimi. İyi ya. Çok tatlı. Şanslısın. Öyle. Vallahi çok Ama iyi şansını da hissediyorum. güzel kullanmışsın. Evet, öyle düşünmek istiyorum. Mentor dedin, oraya takıldım. Kim mentorların? Yani mentor derken böyle sanat dünyasında Sertab Erener'le biz çok yakın arkadaş olduk. Kendisini de her seferinde zaten aynı şekilde överim. Yani bazı insanlar hani aile dışında hayatına gelir, hani dokunur ve belki hani geri çekilir, sonra zaten akışına gider ama kendisi hani hep oradaydı. Hep böyle bir arkadaşlığı, ablalığı, dostluğu bir açıktı. O yüzden biz 2020'nin başında tanıştık ve hani o zamandan beri bugüne kadar hala çok böyle yakın kaldık ve hani sürekli görüşmesek bile hep böyle aklımdadır. Arada yazışırız. Aklımıza bir video gelince birbirimize atarız ya da bir şarkı, bir şey olsun. Müzikallere gitmeye bayılırız beraber. O yüzden çok güzel bir ilişkimiz kuruldu oldu. Evet aranızda. ve bazen hani bazı dönem bir şey aklıma takıldıysa hep hani tereddüt etmeden onu ararım, sorarım. O yüzden çok şanslı hissediyorum o konuda. Sertab'ın özel gecesindeki
Yani o konserdeki performansın da muhteşem. Saygı birdeki. Evet, Çok Saygı eğlenceliydi Birdeki. o gerçekten. Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Yani gerçekten ayakta alkışladığım bir Çok teşekkür performanstı. ederim. Çok zevkliydi vallahi. Sertab'ın da bunu görmüş olmasını öngörüyorum. Yani senin sesin ve müzikal duruşunu tabii ki fark edecek bir sanatçı Sertab Erener. O noktada da bu ablalığı yapıyor olması, Çok bu hoş. yolculukta sana ışık tutuyor olması çok çok kıymetli. Evet, sağ Çünkü olsun. günün sonunda o da Sezen Aksu ekolünden Evet, gelip evet. Sezen Aksu gibi bir ismin ışık tutmasıyla, muhteşem performanslarıyla hepimizin hayranlığını kazandı. Aslında bir nevi bayrak yarışı Evet, gibi, hani bayrağı teslim etmek gibi hoş bir şey, devir teslim etmek Kesinlikle. gibi. İleride de çok isterim ki ben de genç bir sanatçıya bir yol açayım. Evet. Çok öyle devam ettirmek çok tatlı olur. Peki burada şunu merak ediyorum. 31 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde şahane bir konserin var. Önce hemen bunu konuşalım, sonra o kadar çok soracağım şey var ki Tabii. özellikle hayranın olarak. 31 Ocak'ta Bostancı Gösteri Evet. Merkezi'ndesin. 10 yıl önce orada bir lise öğrencisi olarak yapılmış bir yarışmada birinciliğin var. Aslında galiba hadi bakalım denilen Evet. yer orası senin için. Yani evet, böyle o zaman lise son bile değildim. Bayağı böyle işte bizim bir okulun şey vardı, yarışması vardı. O bir şarkı Ne söylemiştik. söyledin, hatırlıyor musun? Nina Simone'dan Feeling Good söylemiştim. Oo. Ve böyle bilmiyorum, ben hani tabii çok hep o şey vardı bende, kazanmak istiyorum, birinci olmak istiyorum, o hırs vardı. Bir de hala unutmuyorum, o kişi nerededir bilmiyorum ama o gün bir yarışmacı daha vardı bir okulda, bir kız, ve hatırlıyorum kendisi çok güzel bir performans sergilemişti. Hatta böyle çok havalıydı, böyle danslı bir şey yapmıştı, çok da hoşuma gitmişti, dedim gitti birincilik ona falan olmuştum. Sonra kız da bana bunu çok iyi niyetle anladım. Kız böyle, ben sahneden indikten sonra şey demişti. Sanki çok bağırarak söylüyorsun. Belki birazcık daha vokallerini böyle. Ben de böyle okey falan olmuştum. Sonra Yani kız net olarak birinci, evet, bir de şampiyon belli, ikinci kim yapmış sana? ikinci mi ne düşündü Ah. bilmiyorum. Sonra ben peki tamam oldum. Biraz böyle üzüldüm. Sonra böyle birinci oldum duyunca bir içten bir oh dedim. Ah ya. Birinci Ama olduk. lisede vardı Var ya, var. O heyecanın içindeki küçük Tabii, tabii. anılar. O yüzden Ama zaten bu olmazsa olmaz evet. yani. Şimdi hikaye oldu işte, ne güzel. Ya. Siz anlatmış olduk. Acaba şu an bizi Ne yapıyor? izliyor mudur, dinliyor mudur, müzisyen olmuş mudur? Umarım güzel şeyler Böyle bir yapıyordur. düet yapsanız falan, Aa, böyle hayallerim mesela oluyor hiç- benim yani böyle durumlar. Tam böyle bulanık bir anı. Hani tam böyle Bostancı'nın kulisinde olan bir şey. O yüzden böyle, yani hayal hatırlıyorum ama umarım iyidir. Peki, birinci olduğun, lisede birinci olduğun gösteri merkezinde. Evet. Şimdi ne yapacaksın 31 Ocak'ta? Valla çok heyecanlıyım. İlk kez, yani ikinci kez 10 sene sonra oraya çıkmak gerçekten böyle bir reunion gibi, tuhaf bir his ama aynı zamanda bu yolun parçası gibi hissediyorum. Hani bir ara olacaktı. O yüzden iyi hissediyorum, işte danslar hazırlıyoruz, yeni şarkılar var, konuklarımız olacak. Dans bölümü beni en çok heyecanlandırıyor. Ediyorum dans ama sahnede etmek, yani provalara gidiyorum. Müthiş dansçılarla çalışıyorum ve böyle onları izlerken 2 saniyede böyle bir koreografi yapıyorlar. İnanılmaz yapıyorlar. Böyle Ama nasıl onların da yapıyor? işi Onların o da canım, işi öyle o. Onlar da aynı düşünme. şekilde sen de nasıl şarkı söylüyorsun. Tabii. Ama olsun diyorum, bu daha zor derken çok güzel bir şov oldu. O yüzden çok heyecanlıyım. Onları da işte çalışıyorum şimdi. Gece gündüz dans derslerine gidiyorum tam oturtayım diye. Ciddi bir nefeste çalışıyor olmasın. Çünkü benim en çok merak ettiğim şey şarkı söyleyen birinin aynı anda dans ediyor Evet. olması. O diyafram ne oluyor, nefes ne Kesinlikle. oluyor, sesin nasıl yetiyor? Evet, yani playback yapmıyorum kesinlikle. Yani şöyle diyeyim, genelde böyle dans ettiğim yerde nakaratta biraz şarkıdaki vokali açarım ki hani biraz bir kurtarsın ama genelde yani hiç playback yok, hep canlı söylüyorum. O yüzden ister istemez seste bazen gidip gelebilir ama hani biraz onu da tabii provalarda onu da çalışıyorum. Yani işimiz bu olduğu için biraz gerçekten onu iyi yapmaya çalışıyorum ki hani öyle yarım bir performans vermek istemem. O yüzden yorucu bir süreç ama keyifli. Çok ünlü olmak istemiyorsun gibi bir halin var. Yani böyle çok ünlü olmak istemiyorsun ama çok iyi ses sanatçısı olmak istiyorsun gibi bir enerji alıyorum senden. Yani yanlış değil. Kesinlikle hiçbir zaman, yani tabii şöyle, ne yalan söyleyeyim, tabii ki de tanınmak, tabii ki de yaptığın işle beraber insanların sana saygı duyması, işte. İtibarlı Evet. bir ses sanatçısı olmak. Evet, evet. Ya ve böyle gelip hani işte çok seviyoruz şarkılarını, şu bu, hani o heyecana hayranlığı mı diyeyim artık, o da tuhaf geliyor ama hoşuma gidiyor çünkü
ben de heyecanlanıyorum. Kim Onların yürütmez? heyecanını görünce ben de heyecanlanıyorum. O dedim çok iyi şeyler yapıyorum herhalde de böyle bir şey oluyor. Yani zaten ünlü kelimesi de bana hani bazen çok tuhaf geliyor. Hani biz zaten hepimiz aynı gibi geliyoruz. Ben sadece hani belki sizin düşüncelerinizi daha dışa vurarak daha pratiği olan biri olarak görüyorum. Tabii Ve ki de. sesi. Evet yani teşekkür ederim. Ve tabii ki de hani ben işte ne bileyim Whitney Houston'a kendisine buradan Evet ya. Whitney Houston'a bakıp hani diyemem ha işte o normal bir insan. Bence değil yani anormal yetenekli ama günün sonunda o da buralardan bir yerden başladı. Çalışa çalışa ve yaptığı şeyi sevdiği için yapa yapa bence yani sevdiğin şeyi yaptıkça bir kitle geliyor yanına bir seni görüyorlar gibi hissediyorum. Ama yani hedef ün değil hani tabii ki de o içinde olursa tatlı olur hani o tatlının verdiği keyif o ünlülük ama asıl hani o yerkenki tattığın o tat bence gibi evet. Biraz öyle yani enerjin, adımların, duruşun, tavrın, yaptıkların hep böyle şey. Ben iyi performans sergilemek istiyorum ve sizin de bunu görmenizi istiyorum. Yani öyle cam çerçeve indirmek gibi niyetim yok. İstikrarlı ve şahane bir ses sanatçısı olarak ben hayatımda hep performans yapacağım derken yaptığın şeyler 55 milyon dinleniyor, yurt dışı anlaşmaları yapıyorsun, şahane bir DJ ile çalışıyorsun, yer gök inliyor, birbirine giriyor. Bu noktada da sükunetin, tevazun ve tavrın değişmiyor. Bana bunu da anlat. Ay bilmiyorum o da biraz galiba şey aile yapıdan da olabilir. Hani hem güzel bir şey hem de belki olumsuz ama hani hep böyle şey bir ortamda büyüdüm. Tabii ki de yaptığım şeylerin ne kadar gurur verdiğini işte çok iyisin kızım devamlarla beraber yanı sıra aynı zamanda tamam bu iyiydi ama daha iyisi olabilirle büyütüldüğüm için biraz hani ister istemez biraz daha böyle mütevazi kalmayı öğrendim. Bir de bilmiyorum hiç böyle şey yani hep dediğim gibi hep çalışıp bir şeyler elde ettiğim için o materyalistik tarafını çok görmedim. Ve gerçekten hani annem, babam, dedem, arkadaşlarım, çevrem sağ olsun işte eğitimdir, şudur budur hani güzel bir şey var hani altyapı var hani bilmiyorum. O da bence biraz ne yalan söyleyeyim kendimle baş başa kaldığım zamanlardaki olan yüzleşmelerimden de gelen böyle dersler diyebilirim. Yoksa tabii ki de kaptırıp gidebilirsin o bir video viral olur ah işte şimdi oldu Bak diye. benim yürümem değişir. Belki yürüyüşüm değişti ama hani kendimce onda tarz bilmiyorum yürüyüşüm değişti Değişsin. bilmiyorum. Hakkın Belki var. biraz değişti Bunda ama hakkın var. o da mütevazı bir şekilde değiştirdiğimi düşünmek istiyorum. Ama tabii ki de hani o sonuçları görmek bir mutluluk katıyor. Galiba doğru yoldayım dedirtiyor ama kesinlikle hani işte budur daha ötesi yok diyemezsin zaten. Evet. O sanatta diyemiyorsun. Onun Güzel işte bir şey. bence bazı insanların hataları orada oluyor. Yani bir şeyden çok tatmin olup hani işte budur deyip biraz onunla yaşıyor bir süre ki çok doğal. Ama bir yerden sonra bence bir şeyin hype'ı zaten ister istemez biraz iniyor. Ve geriye kalan hani o önceden de dediğiniz o sürdürebilmek. Hani o Aynen. sürdürability çok önemli. Onun altyapısını bırakırsan bir türlü işte kişiliğinle, dediklerinle, konuştuklarınla, yaptıklarını o zaman bence insanlar zeki varlıklar ve zeki varlık olan insanlar görebiliyor. Tek kişilik masayı merak ediyorum. 2025 yılında ilk Türkçe albümünü yaptın. doğru. Buradan da bir temize geçelim isterim sevgili Selin. Ben de seni ilk dinlediğimde yurt dışından bir kız Türkçe şarkı söylemiş dedim. Tanımıyordum seni. Dedim ne güzel, müthiş bir şey. Sonra dedim ismi Türk, Türk. Ama dedim ne kadar güzel bir şey. Sonra yabancı şarkılarını dinlemeye başladım çünkü performanslarını buldum falan. Ve dedim nasıl ya, inanılmaz bir İngilizcesi var. Yabancı şarkıları çok güzel, yabancı gibi söylüyor. Türkçe'de birazcık dedim aksanı var, karışıyor. Ama sonra duydum ki sosyal medyada da buradan biraz eleştiriliyorsun. Evet tabii evet. Ama laf arasında da İngiltere'de büyüdüm dedi. Evet. Burayı bir temizleyelim mi? Tabii. Ya biz işte ben İstanbul'da doğdum. Sonra deprem olmuştu 98-99'da galiba. Evet. O dönem 99. 99'da biz o dönem ailecek Birleşik Krallık'a gittik. Yani bayağı Birleşik Krallık'ta bir 12 sene geçirdik. 12 sene. 12-13 sene geçirdik. Babam o zaman turizmdeydi. O yüzden otelden otele hep böyle dolaştık. Ben de hep okul değiştirdim.
işte şehir değiştirdik. İşte İskoçya'ya gittik, Kuzey İrlanda'ya gittik, Londra'ya gittik. Sonra tekrar Kuzey İrlanda'ya gittik derken bayağı bir 12 senemi orada geçirdim. O yüzden Orada büyüdün. orada büyüdüm. O yüzden kültür olsun, dil olsun, müzik olsun her şey biraz İngilizce, yani bu yabancı dil gördüm. Tabii evde işte yazları Türkçe evde mevcuttu ama annem babam da benimle karışık konuşuyordu. İngilizce, Türkçe hep anlaşıyordu. Tabii. O yüzden 2011-2012 gibi İstanbul'a tekrar döndük. Liseyi burada bitirdim bir 4-5 sene. Çok zor olmuş olmalı. Orada da full İngilizce, yine yabancı okula gittim. O yüzden benim gerçekten Türkçem böyle üniversiteye kadar çok hani iyiydi, konuşuyordum ama çok şey değildi yani. Ana dilim, hala ana dilim değil bu arada, hala İngilizcedir Ama ana dilim bence ama çok iyi. pekiştirdim kesinlikle. Evet, çok iyi konuşuyorsun. Sonra 2016'da üniversiteye Londra'ya gittim, tekrar 4 sene orada yaşadım derken zaten pandemi oldu. Son işte 4 senedir buralardayım. Ama işte git gellerim çok oldu. İleriye dönük de başka planlarım ama bir git gel oldum. Şimdi o yüzden iki dili böyle pekiştirdim. Eleştirildim çok Türkçe'de, hala da arada oluyor. ama Bayılırız şimdi daha az. eleştirmeye ama bu doğru O kadar değil. da olsun be. Bu doğru değil. Sen sonuçta bir Türksün ve bir şekilde babanın işi sebebiyle yurt dışında büyümüşsün. Ama şimdi dönüp ki yurt dışında imkanın var. Şahane performanslarınla orada da talep görüyorsun, ilgi görüyorsun. Aslında orada bir altyapı da kuruldu. Rağmen diyorsun ki ben ülkemde üretmeye devam ediyorum. Bizim seni sarıp sarmalayıp teşekkür edip bağrımıza basması gerekiyor. Buradan da buraya düzeltmek istedim aslına bakarsan. Tek Kişilik Masa 2025 yılında yayınlandı. Biz genellikle seni tabii coverlarla, yani bildiğimiz şarkıları senin muhteşem performanslarına tekrar dinlemeye alıştığımız ve bundan da çok mutlu olduğumuz için böyle bir şey yapmak neyi değiştirdi? Nasıl diyeceğim, profesyonel hayatında ve nereden devam etmeyi planlıyorsun? Daha çok bestelediğin, yazdığın şarkılarla mı coverlar devam edecek? Yani cover aslında biraz benim için şey, bunu hep de örnek veriyorum. Böyle cover'ı biraz ortak arkadaş metaforu olarak veriyorum. Hani sonuçta beni belki siz tanımadan önce hani o cover'ımı duydunuz. Tabii. Yalancı Var bildiğiniz bir şarkı. Aynen. Kulak o şarkıyı biliyor, zaten seviyor. Bir de bu dinlemiş. Hani o şarkı biraz böyle bir ortak arkadaş gibi, o şarkı sayesinde beni tanımış oldunuz ve aslında cover'da hani pozitif bir şey yarattı. Hani Aynen. bazı insanlar cover'ı çok şey görebiliyor. Hani Artık senin dünyana girdim ben bu evet, sayede. böyle birçok insan ben işte atıyorum radyoda Selin'in işte bu gecesini duydum. Sonra bir baktım bir sürü bestesi var, fanı oldum derken konserlerimi, bestelerimi de dinlemeye geliyorlar. İlk başta ben çok bu konuda takılıyordum, işte eyvah hani ben sadece cover sanatçısı mı oldum, sadece hiç bestelerimi değil derken böyle biraz böyle üzülüyordum demeyeyim de biraz hayal kırıklığına uğradığım zamanlar oluyordu ilk başlarda. Hani sadece cover'dan tanınıyorum derken aslında sonra pozitif bir yerden bakmaya başladım. Birçok benim de şimdi dinlediğim ekipler, sanatçılar kendi şarkılarını, hem Türk hem yabancı, kendi şarkıları bu dediğim aslında cover'mış. Ben gerçekten birçok işte Duman olsun, Mor ve Ötesi olsun birçok şarkısını böyle ilk başlarda hep onların derken bir iki tanesi böyle cover ve yani insanlar onlardan duymuş Tabii ki. daha çok. Bunu kendime değiştirince dedim tamam, hani bu da benim parçam gibi, hani benim de böyle kendi rengimi kattığım bir beste. O yüzden albüm yapmak tabii o şeyi birazcık daha kendimi rahatlatmak için bir albüm Evet. yaptım aslında. Hani bakın bestelerim de bu. Yani zaten bazılarını çıkarmıştım. Sonradan albüme ekledim. Ama bakın işte böyle bir hikayeden, bir temadan gidip şöyle bestelerim var. Böyle işbirliklerim var işin içinde. O yüzden daha böyle bir rahatlattı albüm beni, ama albümü de şey açısından seviyorum. O bir sanatçının bir erası mı diyeyim, bir dönemi ve o dönemdeki yazdığı şarkılar, o hislerin içinde, o hikayelerin içinde kurguladığı bir dünya var. O da işte 2025'in albümü, işte belki 2026'nın ya da 2027'nin farklı bir albümü, farklı bir şey olacak. O yüzden bilmiyorum. Genel olarak ben hep şey demedim. Müzik iyiyse ben zaten dinlerim. Beste tabii ki de kendim için beste her zaman tercih ederim ama başka insanların şarkılarını söylemek de çok zevkli bir şey ve şey hissi biliyorum. Çok sevdiğim bir şarkıyı bir sanatçı söyleyince ne kadar iyi söylemiş deme hissi, böyle bir samimiyetlik hissediyorsun otomatik o insanla. O yüzden ikisini de çok seviyorum.